Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak ölüp gömüldükten sonra vücudumuza neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Şu anlık bizlere çok korkunç bir şey gibi gelse de ölmeden önce bu bilgilere sahip olmak isteriz. Şu anki yaşamımız gibi öldükten sonra da bizleri birçok değişiklik bekliyor. Sonuçta bedenimizle birlikte gömülüyoruz. Öylece durup sadece bakterilerin ya da böceklerin bizi yiyerek yok olacağımızı bilmek kulaktan dolma duyduğumuz bilgilerle sınırlı kalır. Öyleyse gelin birlikte ölüp gömüldükten sonra yerin aşağısında bizlere ne olduğuna birlikte bakalım. İnsanlığın doğuşundan beri tahminen 100 milyar insan yaşamış ve ölmüştür. Bu rakam her yıl dünya nüfusunun yaklaşık %1 oranında artıyor. Peki bütün bu insanların cesetlerine öldükten sonra ne oluyor ve sizce zamanla dünyadaki mezarlıklar tükenecek mi? Bir insanın kalbi atmayı kestiğinde vücut çürümeye başlamadan hemen önce çeşitli aşamalardan geçer. Mesela yaşamımızın sona erdiğini ve artık bu dünyada olmadığınızı hayal edin. Öldükten hemen sonra dakikalar içerisinde vücudunuzdaki bütün kan vücudunuzun en alt kısmına toplanır ve ölümünüzden yaklaşık 30 dakika içerisinde ise refleks sinirleri vücudunuzdan uçup gidecektir. Bu sayede gevşeyen kaslarınız yüzünden göz ve ağız kapaklarınız muhtemelen açık bir halde kalmış olacaktır. Eğer bir kişi yanınızda vefat etmiş ve onu bu halde görmüşseniz bu durum sizin için epey korkutucu olabilir. Bir diğer durumsa boşaltım sistemimiz tamamen gevşemiş hale gelir. Ölümünüzden yaklaşık 10 saat kadar geçtiğinde ise vücudunuz sertleşmeye ve kas katı bir hal almaya başlar. Ölümünüz adrenalinli bir zamanda gerçekleşmişse, yani mücadele verildiği sırada öldüyseniz, işte bu sırada vücudunuz katılaşmaya başlıyor. Sertleşme kaslardan yayılmaya başlar. Ama bu yayılma tabii ki yaş, cinsiyet ve çevre koşulları sebebiyle değişmektedir. Mesela savaşta ölen kişilerin vuruldukları şekilde katılaşmaları da bu yüzden olmaktadır. Ölümünüzden tam bir gün geçtiğini düşünün. Sizce bir gün içinde vücut ısınızda kaç derece düşüş olmuştur? Sorunun cevabına bakacak olursak, her saat başı 1 derece düşerek bir günde toplam 24 derece ısı kaybetmiş oluruz. Yapılan araştırmalara göre kilolu bir insanın iç organları daha yavaş soğur. Ancak bu kişi çocuk ya da zayıf bir kişi olursa ortalamaya göre iç organları daha çabuk soğur. Bugün biliyoruz ki günlük yaşantımızda insanların ciltleri kırışmasın diye onca uğraşa ve çabaya rağmen ölümle birlikte vücudunuz artık çürümeye başlar. Ve tabii ki çürüme işlemi hemen olmuyor. Ölümünüzden tam 24 saat sonra başlıyor. Solunum olmadığı için ise bakteriler direkt harekete geçip vücudunuza giriyorlar. İlk hangi organınızın çürüdüğünü hiç merak ettiniz mi? Sırasıyla söylemem gerekirse göz, beyin, mide ve ardından bağırsaklarınız çürür. Biraz önce de belirttiğim üzere şişman da zayıf bir kişinin ölümünden sonra bile vücudunda farklı değişiklikler olur. Ve buna bir başka örnek vermek gerekirse de şişman bir kişinin cesedi daha çabuk çürür. Fakat bu ölen kişi bebek ya da tuzlu suda boğulan bir kişinin cesedi ise epey geç çürür. Vücudumuzun diğer organları olan kalp, mesane, rahim ve böbrek az önce saydıklarımıza göre daha geç çürüyen organlarımızdır. Hatta örnek vermek gerekirse de işlerinden rahim çürümesi aylarca sürmektedir. Belirttiğim üzere çürüme oranını birçok faktör etkiler. Çevrenin çürüme üzerindeki etkisiyle ilgili bir kılavuz mevcut. Adı ise Casper yasasıdır. Yasaya göre diğer tüm faktörler eşit olunduğunda havaya maruz kalan ceset suya gömülü olana göre 2 kat, toprağa gömülü olana ise 8 kat daha hızlı çürüdüğünü ortaya atmıştır. Vücudumuzu bakteri ve böcekler yiyip sadece kemiklerimiz kaldığında ise topraktaki asit değeri kemiklerin korunmasını sağlayarak aşınmasını önler. pH değeri 5.3'ten düşük olan yüksek asitli topraklar kemiği hızla çürütürken nötr ya da pH değeri 7 ve üzeri olan bazik toprakta ise bir iskelet yüzlerce yıl göreceli olarak iyi durumda kalabilir. Ölümden sonra vücudumuzda bu şekilde durumlar gerçekleşir. Ve şimdi ise sizlere oldukça kötü bir durum olan diri diri gömülmekten ve sonrasında neler olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir zamanlar Cengiz Han tarafından 1 milyondan fazla olduğu bilinen Buhara şehrini işgalinden sonra bir tek tavuk, bir tek çocuk bile hayatta kalmamıştır. Hepsi canlı canlı toprağa gömülmüştür. Ne kadar da ilginç, öyle değil mi? Ancak maalesef ki bu durum ilginç olduğu kadar gerçektir. Mesela bir başka örnek daha vermem gerekirse 1. Mahmut Paşa da diri diri gömülmüştür. Birçok padişah bildiğiniz üzere taht yüzünden veya hastalık yüzünden vefat ederken nasıl oldu da 1. Mahmut Paşa diri diri gömülmüştür? İsterseniz diri diri gömüldükten sonra ne olurdan önce verdiğim son örnek hakkında aklınızdaki soruları birlikte cevaplayalım.
1. Mahmut Paşa ciddi bir hastalığa yakalanmıştır ve son 2 yılını yatakta geçirerek hayatının en zor günleriyle baş başaydı. Hastalığı ise günümüzde varis denilen damar genişlemesi yüzünden yatakta ve her şeyden uzak geçmekteydi. Bacaklarından kan durmaksızın akıyor ve kendisini saraydan çıkamaz bir hale getiriyordu. Bu durumsa halkı epey huzursuz etmiştir. Çünkü darbe tehditlerine mahrum kalmışlardır. Hasta padişahın artık tahta duracak hali olmadığı için tahttan indirilmesi kararına varıldı. Haber üzerine Mahmut Paşa iyi olduğunu göstermek üzere vezirlerini toplayarak cuma namazını kılmak üzere yola koyulmuştur. Aslında padişah kötüydü ama halka iyi gözükmek için zorlansa da halk içine o halde çıkmıştı. Aslında yaptığı bir nevi kendini intihara sürüklemekti. Ancak Topkapı Sarayı'na normal bir şekilde dönmüşken tam kapıdan içeri gireceği sırada hizmetlilerin koluna yığılıp bilinci kapalı bir hale gelmiştir. Ve yapılan muayeneler sonucu vefat ettiği söylendi. Cansız sayılan bedeni hamama götürüldü. Artık 1. Mahmut Paşa'nın yerini taht sevdalısı olan kardeşi Osman Paşa almıştı. Ve abisinin ölümü üzerine apar topar kefenlenip gömülme kararını ortaya attı. Cenaze merasimi sonunda Osman Paşa ve halk mezarlıktan ayrılmıştır. Mezarın başında sadece Kur'an okuyan bir genç hafız kalmıştı. Hafız, yatsı namazı saatinde Kur'an okuduğu sırada toprağın altından boğuk sesler ve feryatlar edildiğini duydu. Bu korkunç an üzerinde apar topar kalkarak yardım aramak üzere saraya geldi. Zor da olsa yetkili bir kişiye ulaşarak durumu izah etti. Kelimeleri ağzından şöyle çıktı: "Ben Mahmut Paşa'nın sesini bilirim." Gelen ses onun sesiydi. Ölmemiş, diri diri gömülmüş şeklinde belirtti. Bu durum Osman Paşa'nın kulağına gitse de durumu galeye almamıştır. Onca zamandan sonra tahta çıkmış bir kişi olarak bu konuyu direkt kapatmış ve hafız için derhal ortadan kaldırmasını emretmiştir. Bu olaydan sonra ise bir daha hafızdan haber alınamamıştır. Ünlü tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşı'nın aktardığı bilgiye göre ise 1. Mahmut Paşa vefat etmemişti. Derin bir komaya girmiş fakat öldü sanılıp diri diri toprağa gömülmüştür. Sonrasında ise az önce bahsettiğim üzere yardım çığlıklarına kulak verilmemiştir. Mahmut Paşa'nın bu korkutucu olayı kimi kişide fobi haline gelmiştir. Fobinin ismi ise halk arasında takefobi olarak geçmektedir. Ancak 1. Mahmut Paşa'nın hayatı kötü bir şekilde sonlansa da başarı dolu yaşamıyla bizlere örnek olmuştur aslında. Ve isterseniz bir başka videoda bu konu hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. Şimdi ise az önce bahsettiğim üzere diri diri gömüldüğümüzde vücudumuzda neler olabileceğine bakalım. Böylesi bir korkuya sahip olan kişiler mezarlığa girmekten ve diri diri gömülmekten çok korkarlar. Mesela diri diri gömüldüğünüzü hayal edin. Yerin altında nefesinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilemeyerek donup kaldığınızı düşünün. Böyle bir durumda elimizde olmasa da panik olmamamız gerek. Nefesimizi kontrollü bir şekilde harcamalıyız. Hayal etmesi bile ne kadar kötü, öyle değil mi? Bu durum 1. Mahmut Paşa'nın durumunu daha iyi anlamanızı sağlamıştır diye düşünüyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz bu yaşadıkları dışında başarılarını da dinlemeniz için ayrıyeten Mahmut Paşa ile ilgili bir video yapabilirim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu ise ünlü roman yazarı Walter Scott'ın ölümle ilgili güzel ve kısa bir sözünü söyleyerek bitirmek istiyorum. Ölüm son uyku değil, son uyanıştır.